Geçen sene üzerime yapışan o inatçı kuru öksürükten beni anında kurtardı. Kuru öksürüğe sebep olan balgamı ise 2-3 gün içerisinde sökmeye başlayarak toplamda 10 günde ondan da beni kurtardı. Gerçek bir mucize tutuyorum elimde arkadaşlar. Sözü çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Merhabalar canım arkadaşlarım. Sesimin ulaştığı herkese sağlık, güzellik ve mutluluklar diliyorum. Bugün sizlerle geçen sene beni kuru öksürükten kurtaran, Hızır gibi yetişen, inanılmaz rahatlama sağlayan ve çok güzel bir şekilde balgam söktüren, bu şekilde ciğerlerimi temizleyen, broşlarımı tertemiz yapan, o balgamdan, kuru öksürüğe sebep olan o balgamdan beni kurtaran sarımsaklı süt küründen bahsedeceğim arkadaşlar. Elimde gördüğünüz sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Zaten birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Sarımsak çok güçlü bir antibiyotik. Antibiyotik ne demek? Enfeksiyonu öldüren, kökünü kazıyan ve vücudumuzu rahatlatan bir madde demek arkadaşlar ve sarımsağın içerisinde bolca antibiyotik içeren maddeler var. Şimdi elimde gördüğünüz sarımsak gerçekten güzel bir sarımsak. Bu marketlerde olan Çin sarımsaklarından uzak durmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yerli güzel sarımsaklar bulursanız çok daha iyi verim alırız bu kürden. Şimdi bir takım detaylar var. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Gerçek anlamda fayda gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir bardak süt kullanacağız. Ev sütü, market sütü fark etmez. Tabii ki güzel bir süt olursa çok daha iyi olur. Toplamda bir bardak süt kullanıyoruz arkadaşlarım ve 3 diş sarımsak kullanacağız. Sarımsaklarımızı mutlaka havanda ezeceğiz arkadaşlar. Bıçakla doğramayacağız. Bütün atmayacağız. Mutlaka havanda güzelce ezeceğiz. Döveceğiz sarımsağımızı ve ondan sonra sütümüzün içerisine ilave edeceğiz. O kısımlar çok önemli. Lütfen dikkatle izleyelim. Dikkatle dinleyelim canım arkadaşlarım. Şimdi bazı arkadaşlar çok uzun oluyor vesaire diyorlar. Ama bunları vücudumuza alıyoruz arkadaşlar. Yiyoruz, içiyoruz. Bu yüzden tüm detayları sizlere söylemem lazım. Çünkü vicdani olarak bundan rahatsızlık duyarım eğer eksik anlatırsam. Şimdi sarımsaklarımı bir güzel soydum. Üçüncü sarımsağımı da hemen soyayım. Bunları havanımızda döveceğiz dediğim gibi. Geçen sene inanılmaz kötü bir öksürüğe yakalandım arkadaşlar. Sadece öksürük değil, bu göğsümde müthiş bir tıkanıklık vardı. İçeridekinin atılamadığı çok belliydi. Balgam söktürmesi bu kürün en büyük özelliği. Zaten kuru öksürüğü yapan şey yoğun şekilde balgam birikmesi arkadaşlar. Bu çok kötü, çok çirkin. Eğer bu durumda olan arkadaşlarım varsa mutlaka bunu denesinler. Şimdi dediğim gibi havanda bir güzel dövdüm sarımsaklarımı. Sütümü kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle küçük bir cezveye 1 su bardağı sütümü boşaltıyorum ve ocağımın üzerinde sütümü bir güzel kaynatacağım. Sonra diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Burada sütün kaynaması önemli. Şimdi sütüm kaynadı. Getirdim ve sarımsağı içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Kaynarken yani bu kaynar vaziyetteyken ocaktan alıp sarımsakları içerisine ilave edeceğiz. Burada sarımsağın çok güzel bir şekilde dövülmesinden bahsettim. Çünkü içerisindeki etken maddenin güzel bir şekilde süte karışması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bıçakla doğrarsanız aynı etkiyi alamazsınız. O yüzden dediğim gibi bu şekilde bir işlem uygulayalım. Bir de arkadaşlar şunu çok soranlar oluyor. Ben doktor değilim. Kendi hayatımda uygulamış olduğum şeyleri son derece güzel bir araştırma yaparak onunla ilgili elde ettiğim bütün verileri de ilave ederek bu videoları o şekilde çekiyorum arkadaşlarım. Yapmak ya da yapmamak tamamen sizlere kalmış. Ben fayda görmediğim hiçbir şeyi burada paylaşmıyorum. Bu arada sarımsağımı ilave ettikten sonra üzerini kapatıp 5 dakika kadar bekletiyorum ki özleşme sağlansın. Sarımsak ve süt birbirine güzelce karışsın diye arkadaşlarım. Bu demlenme işlemi sırasında hem de sütün o kaynarlığı gidiyor. Çünkü çok kaynar, çok sıcak hiçbir ürün içmiyoruz. Özellikle boğazımızda iltihabi durumlar, tahriş durumları varsa ki öksürük varsa bunlar zaten kaçınılmaz oluyor. Sütümüzü çok sıcak tüketmeyeceğiz arkadaşlar. Ilıdıktan sonra
boğazımızı, ağzımızı yakmaz bir derecede olması gerekiyor kesinlikle. Şöyle 5-6 dakika beklettim. Hala çok sıcak gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıcakken tüketmiyoruz kesinlikle kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bardağımı alayım. Ben tabii ki göstermek için hemen içmeyeceğim. Soğuması gerekiyor, ılıması gerekiyor en azından dediğim gibi. Ve kullanıma geleceğim hemen. Kullanımı şöyle. Bu günde 1 bardak içiliyor arkadaşlar. Gece yatmadan önce bu kürü anlattığım detaylara dikkat ederek hazırlıyoruz. Ondan sonra her gece 1 bardak bunu tüketiyoruz arkadaşlar. Ortalama 2-3 gün içerisinde bir yumuşama söz konusu oluyor boğazlarımızda, ciğerlerimizde ve o balgamı yavaş yavaş size söktürdüğünü göreceksiniz. Allah'ın izniyle tabii ki arkadaşlarım. Ben bundan gerçekten çok fayda gördüm. Geçen sene de bu kürü paylaşmıştım. Deneyen arkadaşlarımız ondan çok fayda gördüler ve bana hala yazıyorlar. Hala o kürü şu an kullanmaya devam eden arkadaşlarım var. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.